Her şey nasıl başladı? Kimse tam olarak bilmiyor. Ama bilinen bir şey var ki o da dünyanın hayat kaynağı olan güneşin artık çok sıcak olduğuydu. Gündüzleri dışarı adım atmak bir yere dursun, perdeyi açıp dışarı bakmak bile neredeyse imkansızdı. Kendini ateşe atmakla eşdeğerdi. Bu yüzden hayatta kalanlar gibi karakterimiz de kendini evinin duvarlarına hapsetmiş durumda. Bu ev onun kalesi ve aynı zamanda onun hapishanesi. Ama tek sıkıntı bu da değildi. Asıl dehşet güneş battığında başlıyor. Güvenli sandığımız kalemizin en zayıf noktası o basit ahşap kapı gecenin kabuslarına açılan bir geçide dönüşüyor. Ve sonra o ses duyuluyor. Kapıda biri var. İşte No I'm Not a Human oyununun sizi iliklerinize kadar geleceği an tam olarak burası. Kapı deliğinden baktığınızda gördüğünüz şey bir insan ya da insana benzeyen bir şey. Onlara ziyaretçi deniliyor. Yer altından geldikleri, insan formunu taklit ettikleri biliniyor. Ama onlar insanlığın kusurlu bir kopyası. Belki konuşmaları biraz tuhaftır, belki gülümsemeleri, belki de anlattıkları hikayelerde bir şeyler yanlıştır. Size yalvarırlar, sizi tehdit ederler. Yardıma ihtiyacım var, ben de insanım derler. Onları insanlardan ayırt etmek için en ufak bir ipucunu, en küçük bir kusur aramak zorundasınız. Çünkü yanlış bir karar, içeri aldığınız şeyin gerçek yüzünü göstermesiyle son bulur. Hükümet bu ziyaretçileri durdurmak ve hakkında bilgi toplamak amacıyla FEMA yani Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı adında bir örgüt kurdu. Koruyucu giysilerinden ve gaz maskelerinden onları tanımak mümkündü. Her gün televizyonda ziyaretçilere ait yeni bir bulgudan bahsedilirdi. Nasıl tespit edileceklerine dair ipuçlarıydı bunlar. Oyunun psikolojimizle oynamaya başladığı bir yerde burasıydı. Ziyaretçilerin tırnaklarının altı hep kirli olur ya da gözleri kan çanağıdır veya dişleri kusursuz bembeyazdır. Ama bu ipuçları asla kesin değildir. Tırnakları kirli olan biri belki de güneşten kaçacak yer aramak için toprağa kazan biridir. Gözleri kanlı olan uykusuzluktan müzdarip olabilir ve kusursuz dişler. Belki de sadece dişlerine iyi bakan biridir ya da yeni yaptırmıştır. Kapımızı çalan kişileri içeri alıp almamak tamamen bizim kararımızda. Ama o almadığımız kişi gerçekten bir insansa ve biz onu ya ölüme terk ettiysek. Bir yer bulamazsa gündüzü dışarıda geçirmesi imkansız. Keza geceleri de tehlikeli. Yine oyun burada bizi ahlaki ve hayati seçimlerle baş başa bırakıyor. Oyunun temel mekaniği bunun üzerine kurulu. Peki neden içeri birisini almak zorunda karakterimiz? Yalnız saklanması daha iyi değil mi? Ne yazık ki bu da olmuyor çünkü komşusunun ona bahsettiği üzere eve birilerini alması şart. Yalnız kalmaması gerekli. Neden yalnız kalmaması gerektiğini ise onu penceresinden birkaç defa gördüğü ve sonrasındaysa o gördüğü solgun kişinin kapısını çalmasıyla anlıyor. Bariz ziyaretçi olduğu anlaşılan bu kişi rahatsız edici konuşmasının hemen ardından ev sahibine yalnız olup olmadığını sorar. Eğer gerçekten yalnız değilse içeride onun gibi olmayan yani gerçek bir insan varsa ondan ancak kurtulmak mümkün. Ara ara uğrayıp evde yalnız olup olmadığını kontrol eden bir ziyaretçi kendisi. FEMA ajanlarını koruması için gelen silahlı askeri birliği bile tek başına yok eden bu yaratık, istese kapıyı kırıp rahatlıkla içeri girebilir ama nedense yapmıyordu. Bu da onu gizemli ve korkunç kılıyordu. Tabii tüm tehditler bununla da kalmıyor. Kendisini avcı olarak tanıtan biri bu kaos anını fırsat bilip tüm ziyaretçi tehdidini ortadan kaldırmak için kolları sıvamış durumda. Vahşi, acımasız, karşısına çıkan kişide en ufak ziyaretçi belirtisi görmesi onun için bir neden. Yani yok etmesi için. Komşusunun ailesini de katleden muhtemelen oydu. Sadece küçük kızları kurtulmuştu ve onun kaderi karakterimizin ona ne kadar sahip çıkacağına bağlıydı. Artık bu kızın ne annesi ne babası vardı. Evlerini de bu psikopat sonrasında aleve vermişti. Yangın durduktan sonra bu evi sığınak olarak kullanmak isteyen kişiler olmuştu. Ama ne yazık ki onların da sonu değişmedi. Hepsi katledildi. FEMA ajanları her 2-3 güne bir evleri ziyaret eder ve içeride kalanlardan daima 1-2 kişiyi götürürdü. Onlara karşı koymak faydasızdı. İstediklerini her zaman alırlardı. Aldıkları kişiler üzerinde deneyler yapar, ziyaretçiler hakkında yeni bilgiler edinir ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ederlerdi. Tabi bilinen böyleydi. Ama ne hikmetse genelde bariz insan olanları yanlarına götürmeleri ve testler tamamlanınca geri getireceğiz demelerine karşın giden bir daha geri dönmezdi. Hal böyle olunca bu örgüte olan güven de sarsılmıştı ki haksız da değillerdi. FEMA insanları daha güvenli yerlere taşımak bir yere dursun, karantina bölgeleri oluşturuyor ve hatta şehirdeki büyük binaları tahliye edip birkaç kişiyi yanlarına aldıktan sonra diğerlerini çaresizce sokağa bırakıp ölüme terk ediyordu. Bu kişilerden bazıları sonrasında yan komşu evlerine yerleştirilmişti ama ne fayda. Avcı eline aldığı bidonla bu evlerin hepsini içindekilerle birlikte ateşe vermişti. Hükümetin bir kuruluşu olan FEMA gerçekten yardım etmeye çalışıyor yoksa çok daha karanlık bir sırrı örtbas mı ediyordu?
Karakterimizin kapısına gelen kişilerden bazıları bu FEMA ajanlarıyla tanışmış kişilerdi ve onlardan korkuyorlardı. Ayrıca radyodaki bazı yayınlar FEMA örgütü hakkında hiç de iyi konuşmuyordu. Daha çok dinleyicileri onlara karşı uyarıyor, uzak durmalarını söylüyordu. Yani emin olmamakla birlikte FEMA'nın bu faaliyetleri dünyanın artan nüfusunun kontrol altına alınma girişimi bile olabilirdi. Nüfus azaldıkça ayrıca kontrol etmeleri de bir o kadar kolaylaşırdı. Ziyaretçilerin sadece yer altından çıkan yaratıklar olmayıp bunun bir virüs gibi diğer insanlara bulaşabileceği ve onları da bir ziyaretçiye dönüştürebileceği dedikoduları insanları daha çok paniğe sürüklüyordu. Bu da güvensizliği ve can kaybını arttıran bir etmendi. Bu kadar psikolojik baskı unsurları ve karmaşa yetmezmiş gibi şimdi de siyah cübbeli bir örgüt ortaya çıkmıştı. Savundukları fikir ölüme teslim olmaktı. Hayatta kalma mücadelesinin boşuna olduğunu, her gün yaşanan korkunun anlamsızlığını ve tüm bunlardan kurtulmanın yolunun ölüm olduğunu aşılamaya çalışıyorlardı bir noktada. Her koşul insanlığın aleyhineydi. Herkes çıkmaza sürükleniyor, hayatta kalmak bir o kadar zorlaşıyordu. Sonuç olarak No I'm Not a Human sadece bir korku oyunu değil. Biz insan doğası, güven ve ahlak üzerine düşündüren, rahatsız edici bir deneyim. Birden fazla sona sahip olmasıyla verdiğimiz kararların nelere sebep olduğunu görmek yine bizim elimizde. Evimiz ya hayatta kalan son insanlığın sığınağına, ya bir ziyaretçi yuvasına ya da kimsenin artık yaşamadığı bir kalıntıya dönüşebilir. Oyunda 10 farklı son var fakat bunların hiçbiri tamamen iyi diyebileceğimiz sonlar değil. Evde en az bir veya daha fazla ziyaretçi bulunduğu vakit karakterimiz ziyaretçilerin yalanlarına kanmış, risk alarak şüpheli kişileri içeri almış demektir. Bu son paranoyanın ve yanlış kararın trajik sonuçlarını gözler önüne serer. Güvenin suistimal edilmesi ve aldatmaca yenik düşmenin bedelinin ne kadar ağır olabileceğini gösterir. Evin bodrumunda ziyaretçilerle birlikte kalan karakterimizin yaşam hikayesi de oracıkta son bulur. Bir diğer kötü sayılabilecek son ise oyunun erken aşamalarında bile tetiklenebilir. Solgun adamın kapıya gelmesiyle eğer karakterimiz yalnız olduğunu söyler veya yalnız olduğu anlaşılırsa bu durum yaşanır. Kapıdaki varlık içeri girer ve karakteri öldürür. Bu son dışarıdaki dünyanın ne kadar acımasız olduğunu, zayıflık göstermenin anında cezalandırılabileceğini bize gösterir. Böyle bir ortamda tamamen dürüst olmamanın gerekliliğini vurgular. Çok fazla paranoya olur ve karakterimiz kontrolü kaybedip insan ya da değil fark etmeksizin evine gelenleri bir bir yok ederse bir farklı kötü son daha açılır. Bu son korku ve paranoyanın insan ruhunu zehirleyebileceğini gösterir. Yaratıklarla savaşırken kendisinin de nasıl bir canavara dönüştüğünü bize gösterir. Onu evden çıkarırlar ve doğan güneş muhtemelen onun sonunu getirecektir. Kapısına gelen avcı ev sahibini aralıklarla kontrol eder ve ziyaretçi olup olmadığını test ederdi. Bu testler sırasında avcının en ufak bir belirti görmesi halinde şimdiki bahsedeceğim son yaşanır. İki tarafta birbirine ateş eder ama ana karakterimiz hayatta kalmayı başarır. Bu olay bardağı taşıran son noktadır karakterimiz için. Artık kendini onun gibileri yok etmeye adar. Masumlara ve kendisine yapılan eziyetin intikam hırsıyla yanıp tutuşur. Bir diğer son ise FEMA ile ilgili. Telefondan her gün FEMA yetkilileriyle görüşüp kapımıza gelen FEMA ajanlarına da zorluk çıkarmadan itaatkar ve nazik davranırsak bu son tetiklenir. FEMA ajanlarına katılırız. Onlara itaat etmeye devam eder ama yaptıklarının yanlış olduğunu kısa sürede öğreniriz. Karakterimiz doğru yerde olmadığını anlasa da artık bu örgütün bir parçasıdır. Yapılan hatalarında. Oyunda iyi diyebileceğimiz bir son ise ilk kötü sonda bahsettiğimin aksine karakterimizin kapıları pencereleri kapatıp gerçek insanlarla birlikte aşağı bodruma inmesiyle yaşanır. Korkuya teslim olmadan doğru kararları alarak hem kendini hem de diğer masumlardan birkaçını kurtarmayı başarır. Fakat burada ne kadar süre kalacakları durumların iyileşip iyileşmeyeceği belirsizliğini korur. Ama yine de insanlığın bir umudunun hala var olduğunu bize gösterir. Mantar adam olarak bilinen biri kapısını çaldığında karakterimiz onun verdiği talimatları yerine getirmeyi kabul eder. Bu süreçte garip bir mantar tüketir. Elma yer ve saati ise gece 12 ayarlar. Tüm bunların ardından mantar adamla birlikte mantar diyarına giderler. Olağan dışı ve bir o kadar da saçma olan bu son aslında bizlere ana karakterimizin çaresizliğini ve akıl sağlığını yitirdiğini gösterir. Gerçeklikten koparak mistik ve anlaşılmaz bir güce sığınışını konu alır. Mantar adamın bu kurtuluş vaadi karakterimizin gerçekliğinden kaçıp muhtemelen tehlikeli bir inancın kollarında kendini teslim edişini simgeler. Kaltistlere katıldığı son ise onların inançlarını benimseyip bu grubun bir parçası olmayı kabul ettiğinde gerçekleşir. Acıyla başa çıkmak için ölümü kutsayan veya onu bir kurtuluş yolu olarak gören bu tarikat doğrudan ana karakteri ölüme götürür. Hayatta kalmak için savaşmayı bırakır, bu çılgınlığa teslim olur.
Bir diğer sonda ise ana karakterimiz kapısına gelen bir kadını içeri alıp onunla 3 gün geçirmesi gerekli. Hamile olan bu kadının günden güne karnı büyür ve sonunda doğum gerçekleşir. Fakat bu doğum bizim bildiğimiz gibi olmaz ve bu kadın doğumdan sonra yaşamını yitirir. 3 farklı yerde fetüsü ararız. Gece olduğunda ise bu bebeği pencereden görürüz ama bir köpeğe emerken. Aslında bu son bir göndermedir. Bebek aslında kötü bir varlığı simgeler burada. Deccal gibi. Rastgele silahını ateşleyerek bu bebeğe vuran ana karakterimizi diğer insanlar veya varlıklar artık bir peygamber, bir kurtarıcı olarak görürler. Koldan kola taşınan karakterin sonunun pek iyiye gitmediği bellidir. Bu sonda diğer tarikatçı ve mantar sonunda gördüğümüz gibi bir delilik, kontrolü kaybetmişliğin bir tezahürüdür. Bahsetmem gereken son bir oyun sonu daha var. Karakterimizin kapısına gizemli bir adam gelir ve kediyi içeri almasını söyler. Bir gün bu kedi gelir ve sahibiyle beraber ikisini de içeri alır karakterimiz. Kedi halıyı yerinden oynatarak bodruma açılan kapağı ortaya çıkarır. Bunun ardından karakterimizin 2 gün boyunca kimseyi test etmemesi şarttır. Tekrar gelen gizemli adam daha bir solgun gözükür ve sözleriyle bodrumdaki toprağa işaret eder. Bunun üzerine toprağa kazmaya başlayan karakterimiz evinin altında bir çeşit tünel olduğunu fark eder. Tabi öncesinde orada bulunan biri bunu daha önce fark etmiş, hatta yanında durduğu daha da derine giden çukura arkadaşını bile göndermişti. Bu karanlık çukurun nereye vardı belirsizdir, fakat gizemli adam atlamasını işaret edince karakterimiz de tereddüt etmeden bu çukura atlar. Bu çukur ziyaretçilerin geldikleri yer olabilirdi, fakat adı ölüm olan bir varlığa çıkıyordu. Ana karakterin yalnız ve izole bir yaşam istediği evinin duvarında asılı duran posterden belliydi ve bu varlık onun istediği şeyi verdi. Artık oradaydı. İzole yaşamında şimdi tek başınaydı. Bir yerde de huzurlu ve sakindi. Ama çok geçmeden bu yalnızlık ona bir şeyleri sorgulatmaya başladı. Amaçsızdı, yalnızdı. Bu düşünceler muhtemelen onun peşini hiç bırakmayacak, yalnız olmanın verdiği huzursuzlukla baş etmeye çalışacaktı. Oyundaki tüm sonlar temelde insan doğasının en zorlu şartlar altında nasıl test edildiğini araştırır. Her bir son oyuncunun yaptığı seçimlerin bir yansımasıdır. Kime güveneceğinizi seçmek hayatta kalmanın anahtarıdır. Gerçek yaratığın kim olduğu sorusu sürekli sorulur. Bazen yaratıklar insan kılığındadır. Bazen de hayatta kalmak için yapılan acımasız seçimler oyuncunun kendisini canavarlaştırır. Sürekli tehdit altında yaşamanın ve zor kararlar vermenin zihinsel bedeli delilik veya farklı inançlara sığınma şeklindedir. Benim bu oyun hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.